Herkese merhaba, ben tatilciden.com'dan Onur Öztürk. Bugün Elite World Grand Sapanca'dayız. Burası Türkiye'nin en büyük 3. spası. Burası tuz odası. Burası da otelin açık ısıtmalı havuzu. Kar yağarken mesela siz burada havuza girebiliyorsunuz işte. Bu havuzun üstünden böyle buharlar çıkıyor. Harika bir odaya girdik. Çok geniş. Yemekleri lezzetli mi acaba? Tuzu vardı ki çok güzeldi. Küçük bir kaçamak yapar. Buralara gelirsiniz. Gelirseniz bizi aramayı unutmayın. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Herkese merhaba, ben tatilciden.com'dan Onur Öztürk. Bugün Elite World Grand Sapanca'dayız. Harika bir otel, harika bir hafta sonu oteli. İstanbul'dan kaçamak yapmak için çok iyi. Ben hafta sonu oteli diyorum çünkü çoğunlukla cuma pazar tercih ediliyor ama böyle pazartesinden bir sonraki haftaya kalan insanlar da var. Onlara da çok memnunlar. Uzun konaklamalar için de çok uygun. Birkaç tane farklı özelliği var. Bence öne çıkmıyor. Bilinmesi lazım. Bu otelde ısıtmalı açık havuz var. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani kışın kar yağarken siz burada havuzda keyif yapabiliyorsunuz. Havuzun üstünden böyle dumanlar çıkıyor. Bu inanılmaz. Kış boyu zaten size bu ve bunun gibi böyle kısa kaçamaklar yapabileceğiniz yerleri göstereceğim. Bir ormanın içerisindeyiz. Aynı zamanda da lüks bir oteldeyiz. Her şey çok güzel. Bizi çok güzel bir hafta sonu bekliyor burada. Tüm detayları sizinle paylaşacağım. Eğer bu oteli beğenirseniz ve rezervasyon yapmak isterseniz tatilciler.com'dan otelin fiyatlarını görebilir ve rezervasyon yaptırabilirsiniz. Çağrı merkezine özel bir kampanyamız da var. Bu otelde özel bir indirim kodumuz var. Lütfen çağrı merkezimizi arayıp indirim kodunuzu alın. Bu otele indirimli olarak da gelebilirsiniz. Biz de sizin için elimizden geleni yaparız. Rezervasyonu bizim üzerimizden yaparsanız sene sonuna kadar, bu video yayınlandıktan bir sene sonraya kadar videoda belirttiğimiz tüm içeriklerin arkasındayız. Yani siz buraya geldiğinizde eğer benim size anlattığımın dışında bir şey yaşarsanız size videomuzun arkasında olduğumuzun garantisini veriyoruz diyorum ve videoya başlıyoruz. Evet, lobiye ilk adımımızı attık. Şıkır şıkır, pırıl pırıl bir lobi. Şimdi tabii böyle bir yere gelince gerçekten tatile geldim, bir otele geldim, birkaç gün kafa dinleyeceğim diyorsunuz. Mesela burayla bungalovun gecelik fiyatı hemen hemen aynı. Yani şu an bungalovlarda gecelik ortalama 6.000 TL civarına satılıyor. Burası da 2 kişi bir gece Eylül fiyatlarında 6.000 TL. Aslında aynı fiyatlar. Bungalovun şöyle bir avantajı var. Bu fiyatlar orada oda başı, burada kişi başı. 2 tane çocuğunuz varsa veya 3 yetişkin geldiyseniz orada hala 6 öderken burada fiyat artabilir ama buradaki avantaj da eşleriniz yemek yapmak zorunda değil. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği fiyatın içine dahil. Ayrıca akşam bir 5 çayı saati var. Orada da sinek atıştırmalıklar veriliyor. Bunlar da fiyatın içerisine dahil. Eşlerinize bence bungalovda yemek yaptırmayın. Gelin böyle güzel bir otelde tatilinizi yapın. Daha çok tatil burası. En azından bu benim kişisel düşüncem. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen siz de yorumlara yazın. Ben de merak ediyorum. Ben de hep ikisinin arasında kalanlardanım. Ama benim tercihim otelden yana. Otelin 2 ayrı konsepti var. Bir yaz konsepti var, bir de kış konsepti var. Şu an biz yaz konseptini yaşıyoruz ama kış alanlarından da gelmişken size bahsetmek istiyorum. Mesela kışın geldiğinizde bu muhteşem şöminenin başında burada keyif yapıyorsunuz. Burası yarı pansiyon çalışıyor. Yarı pansiyon şu demek: sabah kahvaltısı ve akşam yemeği fiyatının içine dahil. Peki burada içecekler ücretliyse ben de ekstra para öderim çıkışta. Bunu da merak ediyor olabilirsiniz. Vereceğim fiyatlar bugünün fiyatları. Geldiğinizde değişebilir ama az çok size fikir versin diye de söylemeden edemeyeceğim. Bir bira 150 TL şu an için.
Bir kadeh şarap da 220 TL, bir bardak çay 25 TL, bir filtre kahve de 60 TL. Yani bu şu anlama geliyor. Sizin şehrinizde veya İstanbul'da bilindik markalarda, alışveriş merkezlerindeki işletmelerdeki fiyatlar bunlar. Öyle uçuk kaçık bir fiyat yok. Bir AVM'ye gittiğinizde eşinizle çocuğunuzla kahveye, çaya kaç para veriyorsanız burada da aynı parayı veriyorsunuz. Öyle aklınızda uçuk kaçık bir rakam olmasın. Bence gayet makul ve düzgün rakamlar bunlar. Şimdi buradan devam edeceğiz. İleride otelin bir kahvecisi var. Sonra da bir şarap evi var. Oraya doğru gidelim. Lobinin devamında da güzel bir kahvecisi var otelin. Burada tatlı çeşitleri var. Aynı zamanda pastane, aynı zamanda da çay kahve servisi alabiliyorsunuz. Hoş da bir terası da var. Tabii ki oraya da çıkacağız. Şimdi mesela burada tatlıları görüyorsunuz. İşte San Sebastian cheesecake ortalama 140 TL civarında. Kahve çay fiyatları demin söylediğim gibi 60 TL, filtre kahve 25 TL'de çay. Unutmayın, verdiğim fiyatlar bugün geçerli. Normalde fiyat vermeyiz böyle şeylerde ama kafanızda da bir fikir olsun istiyorum. Çünkü geldiğinizde en çok merak ettiğiniz şey ben çıkarken ne kadar ödeyeceğim. Çünkü herkes her şey dahil bir yerde kalmak istiyor. Buradaki otellerin hepsi yarım pansiyon. Bu önemli bir bilgi. İsterseniz şimdi terasa da çıkartayım sizi. Terasın çıkışı da hemen burada. Güzel bir ormana bakıyor. Terası da böyle. Güzel bir gölgelik alan burası. Arkamda da ormanı görüyorsunuz. Bu ormanın içerisinde parkur var. Otele ait bir parkur değil burası. Ama orada güzel bir yürüyüş parkuru var. Şimdi tabii yaz aylarında olduğumuz için herkes havuz keyfi yapıyor. Aquapark'ın keyfini çıkartıyor ama sonbaharda geldiğinizi düşünsenize. Sonbaharda geldiğinizde o ormanın içerisinde zaman geçiriyorsunuz. Ormanın içerisinde aktivite alanları da var. Mesela ormanın içerisinde bir ATV turu yapabilirsiniz. Bunlar farklı işletmeler. Oradan ücretini ödüyorsunuz ve size bir ATV turu yaptırıyorlar. Böyle güzel bir doğa tatili yapmış oluyorsunuz yani. Harika bir deneyim. Yani harika bir hafta sonu aslına bakarsanız. Gelin böyle güzel bir otelde tatilinizi yapın derim. Winehouse'a geldik. Winehouse'da otelin özel şaraplarının servis edildiği şarap evi. A thousand words ain't enough to define the body up, yeah. Got a look and she wants it back. She's firing up that body up. Burası genellikle akşamları tercih ediliyor. Güzel bir terası da var. Misafirler bu alanda, bu güzel serin alanda, şimdilik serin, yazında sıcacık oluyor. İklime göre değişir. İçeceklerini tüketip sohbet ediyorlar. İyi düşünülmüş. Böyle bir yere geldiğinde insanların arayış içerisinde olduğu alanlardan böyle bir alanda bu otelde mevcut. Sizi Fit-Life Spa'ya getirdim. Burası Türkiye'nin en büyük 3. spası. Yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde. Yani normalde ben pek spalara girmiyorum Akdeniz'de, Ege'deki otelleri gezerken. Ama burası aynı zamanda iyi bir spa oteli. O yüzden buraya göstermeden olmaz. Burada şu anki fiyatlarla 45 dakikalık klasik bir masaj. Ortalama 1710 TL civarında. İçeride mükemmel ücretsiz alanlar da var ve birçok insanın rahat edebileceği alanlar bunlar. Mesela buyurun göstereyim. Bu spa'nın içerisinde bayanlar için ayrı bir alan, baylar için ayrı bir alan ve karışık, yani ailenizle beraber zaman geçirmek istiyorsanız ayrı bir alan var. Ve bunların her üçünde de birer tane havuz var. Şahane değil mi? Her ihtiyacı karşılıyor yani otel. Burada bir de açık ısıtmalı havuz var. Bu bölgede başka benim bildiğim yok. Yani bu boyutta ve farklı, böyle üstünden buharlar çıkıyor kış ayında. Şu an orası açık ama ısıtılmıyor sadece. Oraya da göstereceğim size. Fakat kışın veya sonbaharda buraya gelmeyi tercih ediyorsanız bu benim için bir tercih sebebi. Bence siz de bu durumu göz önünde bulundurmalısınız. Yani kar yağarken havuza girebiliyorsunuz. Daha söyleyecek bir şey var mı? Bence yok. Spa'nın içini keşfediyoruz. Size farklı bir yer daha göstereceğim. Burası tuz odası. Normalde böyle yerler vardır ama tuz odasının içerisinde masaj yapılmaz. İsterseniz böyle bir seçenek de sunuyorlar size. Çoğunlukla ayak masajı yapılıyor burada. Burası daha böyle karanlık, loş bir ortam. Fakat biz ışıkları açtık kamera için. Mesela burası bir yatak değil. Bunun altında kum var. Bu kumun üstünde yatıyorsunuz. Ve bu kum sıcak bir kum, ısıtılıyor. Ve içeriye de
ve tuzlu hava veriliyor. Birçok rahatsızlığa da iyi gelen bir durum. Farklı. Düşünsenize, havuzumuza girdik. Odamızda dinlendik. Ormanda yürüyüşümüzü yaptık. Bir de böyle güzel bir yerde masaj yapıyorsunuz. Burası da otelin açık ısıtmalı havuzu. Kar yağarken mesela siz burada havuza girebiliyorsunuz işte. Bu havuzun üstünden böyle buharlar çıkıyor. Siz de havuza giriyorsunuz. Ve buraya gelmek için dış alandan yürümüyorsunuz. Spa'nın içerisinden, yani sıcak alandan yürüyorsunuz. Hemen oradan böyle yüzmeye başlıyorsunuz. Üşüdünüz mü? Bakın burada da bir sauna var. Bu saunanın içine giriyorsunuz ve ısınıyorsunuz. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Burası böyle bir lagün gördüğünüz gibi. Bu havuz böyle ileriye doğru uzuyor. Çok küçük bir havuz değil yani. Bayağı da büyük bir havuz. Ve akşam saat 10'a kadar açık. Spa da akşam 10'a kadar açık. Yani bu şu anlama geliyor. Akşamları da burada havuz keyfi yapabiliyorsunuz. Akşamları havuza girmeye de ben bayılırım. Açık ısıtmalı havuza geldiğinizde bahsettiğim yer burası. Şimdi buraya geliyorsunuz, hemen havlularınızı koyuyorsunuz, ayakkabılarınızı koyuyorsunuz, gömleğinizi, tişörtünüzü çıkartıyorsunuz. Hemen direkt buradan sıcak havuzun içine giriyorsunuz. Yani üşüme gibi veya çocuklarınızın üşümesi gibi bir durum yok. Havuz zaten bayağı sıcak. Çok iyi düşünülmüş. Spa da çok iyi. Spa'yı çok detaylı çekemedim maalesef. Çok özel bir spa. Her yanını göstermek lazım ama spa da insanlar için özel bir alan ve çekim yapmak çok kolay değil. Her zaman her istediğimizi yapamıyoruz maalesef. Masajınızı yaptırdınız. Ondan sonra da gelip burada taze sıkılmış bir meyve suyu alabiliyorsunuz. Buranın güzel de bir terası var. Şöyle buradan terasa çıkılıyor. Sizi de çıkartayım terasa. Hakikaten Türkiye'nin 3. büyük spası. Bayağı büyük bir spaymış. Acaba birinci nasıldır? Gez gez bitmiyor ki birçok alanında da giremedik. Doluydu. Harikuladeydi. Avlu manzaralı standart oda. Buyursunlar. Harika bir odaya girdik. Çok geniş, çok ferah ve çok modern. Söyleyebileceğim tüm güzel kelimeleri söyledim herhalde. Şimdi burada güzel bir double bed'imiz var. Çok da geniş. Hemen yanlarında lambaderleri var. Bir telefon var. Burada bir dinlenme koltuğu var. Yanında böyle güzel bir ahşap dekor kütük var. Burada bir televizyonumuz var ve minibar. Bu sefer minibar ücretli arkadaşlar. O yüzden ilginizi çekmiyordur herhalde çok. Her şeyde, her otellere gidince minibar ama buraya gelince minibarda sunulan içecekler ücretli olarak sunuluyor. Fakat size ücretsiz olarak sunulan hizmetler de var. Bakın burada ikramımızdır diye yazmışlar. Burada 4 tane su, bir kettle, çay kahve setup'ı yapılmış. Bunlar ücretsiz olarak size servis ediliyor. Oda dediğim gibi çok geniş bir oda. Banyosu daha da geniş. Yani gelin buyurun banyosuna bakalım. Burası otelin en ucuz odası. Avlu manzaralı standart oda, en ucuz oda. Şimdi banyoya giriyorum. Banyoya girdiğinizde burada bir ütünüz var. Bakın sabit olarak sunulmuş ütü. Burada eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan. Havlularınız, büyük boy bir fön makinesi, terlik ve ücretsiz bir kasa var. Devam ediyorum. Burada yine bir saklama alanı var. Aşağılarda saklama alanları var. Bakın böyle. Elite World marka buklet malzemeleri var. Makyaj pamuğu, diş bonesi, kulak çöpü. 2 tane bardak var ve çok ferah, modern bir banyo gerçekten. Hemen buradan devam ediyorsunuz. Burada duşunuz var. Bakalım, tertemiz ve yine oldukça geniş bir banyo. Hemen şurası da tuvalet. Burada da 2 tane güzel bornoz sunulmuş. Sevgili tatilciler, oda çok güzel. Ben odayı çok sevdim. Bakın burada bir tane kapı var. Bu Connection Room kapısı. Eğer aile odası alırsanız bu odadan 2 tane almış oluyorsunuz.
Siz hemen bu kapıyı açıyorsunuz, diğer tarafa geçiyorsunuz, çocuklarınız da orada kalıyor, siz de burada kalıyorsunuz veya tam tersi. Ama Connection Room mantığı bu şekilde ve buradaki aile odaları bu Connection dizaynında yapılmış. Şimdi güzel de bir balkonumuz var. Avlu manzaralının nasıl bir şey olduğunu anlamaya olabilirsiniz bilgisayar başından diye detaylıca gösterdim. Bakın otelin avlusuna ve diğer bloğa bakıyor. Keyifli, yani rahatsız edici bir durum yok. Çünkü balkon çok geniş, rahat bir balkon. Fakat tabii bir doğa otelindesiniz. Balkona çıktığınızda da ağaçları görmek isteyebilirsiniz veya gölü görmek isteyebilirsiniz. Eğer o tarafı tercih ederseniz tabii daha iyi olur. Ama burada da rahatsız edici bir durum olmadığını söyleyeyim yani. Burası da çok güzel. Şimdi isterseniz hemen diğer odaya gidelim. Buyursunlar. Gölet manzaralı oda. Buyursunlar. Odaya girişimizi yaptık. Burasıyla diğer odayla hemen hemen aynı. Farklı bir şey var mı diye bakıyorum ama evet, her şey neredeyse aynı. Sadece burada bir sofa bed sunulmuş. Mesela çocukla gelirseniz eğer küçük misafirimiz burada yatacak. Bu yatak olarak hazırlanıyor size. Bir çocuğunuz varsa burada rahatlıkla yatırırsınız. Bir de bebek varsa mesela, o da hemen şuraya bir tane bebek koltuğu konuluyor ve iş bitiyor. İsterseniz şimdi buranın aslında olayı manzarası. Manzarası nereye bakıyor? Şu an göstereceğim manzara her odada sabit değil, değişiyor. Burası böyle yatay mimariydi. Manzarası da ona göre farklılık gösteriyor. Biraz gölü görüyor, biraz çam ağaçlarını görüyor, biraz da otelin göletini ve havuzunu görüyor. Buyurun bakalım. Tam da bahsettiğim gibi. İşte orman, işte havuz, işte gölet, işte göl. Göl yandan görünüyor, direkt görünmüyor göl manzarası. Yani şu an baktığımda gölü görebiliyorum ama burada otursam gölü göremem. Fakat bu başka bir odaya gitsek, biraz daha ileride bir odaya gitsek oradan biraz daha rahat görünür galiba. Göle çok yakınız fakat göl kenarında değiliz. Göle sıfır bir otel değil burası. Onu da söylemek isterim. Sevgili tatilciler, şimdi şöyle bir durum var. Bazen bazı videoların altında yorumlar geliyor. Biz otele gittik ama sizin anlattığınız gibi değildi. Atıyorum demişim ki şu barda Şivas 18 veriliyor demişim ve misafirimiz gittiğinde onu bulamamış. Fakat buluyor olması lazım. Bulamıyorsa bu bizim için bir problem. Bunu da çözüyor olmamız lazım. Rezervasyonlarınızı bizden yaptırırsanız biz videoyu çektikten sonra 1 yıl size garanti ediyoruz. Yani 1 yıl içerisinde bu otele giderseniz, yani bu süre konusuna takılmayın. Eğer gitmeden önce sizin için hassas bir durum varsa bizi arayıp sorun. Ya benim için bu anlattığınız konu hassas, bir teyit edebilir misiniz diye. Eğer videonun üzerinden zaman geçtiyse çektiğimiz dönemin, biz size yine aynı garantiyi sunarız. Ama rezervasyonu bizden yapmadıysanız ve başınıza böyle bir şey geldiyse bizim müdahale etme şansımız olmuyor. Başka satış kanallarından alınmış olan rezervasyonları bizim yönetmemiz veya bizim buna müdahale etmemiz çok zor. Ben yine dayanamıyorum, böyle olunca müdahale ediyorum, bu şekilde çözüyorum, görürsünüz yorumlarda. Ama bizim üzerimizden rezervasyon yaparsanız ve videoda bahsettiğimiz detayların herhangi birisi otelde yoksa biz videonun arkasında dururuz. Çünkü çok şeffaf, otelde o an ne varsa onu size çekiyoruz, onu göstermeye çalışıyoruz. Buradaki niyetimiz kimseyi yanıltmak değil, aksine size gelmeden önce size nasıl bir deneyim beklediğini göstermek istememiz. O yüzden rezervasyonlarınızı tatilciler.com'dan yaptırırsanız biz de size keyifli hizmet veririz ve size hizmet verme deneyimini bir kere de olsun verin, olur mu? Zaten sonrasında hep beraber olacağız, ben eminim. Otelde tam 4 tane açık havuz, bir tanesi ısıtmalı, 3 tane de kapalı havuz var. Kadınlara özel havuz, erkeklere özel havuz ve aile havuzu. Bunlar hemen ormanın kenarında. Ağaçlar böyle havuzun üzerine doğru tatlı tatlı uzanmışlar. Ayrıca burada çocuklar için çok önemli bir alan olan Aqua Park da var. Şimdi sizi Aqua Park'a da götüreyim. Arkamda da otelin Aqua Park'ını görüyorsunuz. Burası 1, 2, 3 bantlı güzel bir Aqua Park. Çocuklar da şu an Aqua Park'ın keyfini çıkartıyor. Buranın hemen yanında bebeklerin kullanabileceği bir havuz. Onun yanında da demin bahsettiğim bu ağaçların üzerine uzandığı güzel havuz var. Burası da havuz bölümüne servis veren pool bar. Buradan alkollü ve alkolsüz içecekler servis yapılıyor. Aynı zamanda yiyecek servisi de var. Mesela burada güzel bir fırın var. Buradan pizza siparişi verip şezlongunuzda veya burada görmüş olduğunuz masada tüketebiliyorsunuz. Çok da lezzetli. Öğle yemeği yediğimiz yer vardı ya, hepsi aynı kalitede ve daha önemlisi fiyatlar da aynı.
Burada, odada, orada, her yerde bir biranın fiyatı, bir hamburgerin fiyatı, bir çayın fiyatı, bir kahvenin fiyatı aynı. Ve bu da güzel bir özellik tabii. İsterseniz ben şimdi sizi sessiz havuza götüreyim. Orası da çok keyifli çünkü. Zaman kaybetmeyelim. Hadi buyurun. Sizi otelin yetişkin havuzuna getirdim. Benim de bir kızım var. Onunla tatil yapmaktan çok mutluyum ama burada keyif yapanları görünce de bir içim gitmedi değil. Burası çok daha sessiz bir alan. Çiftler birbiriyle zaman geçiriyorlar. Aynı zamanda hala bir ormanın içerisindeyiz. Ormanın içinde bir havuz. Oraya göre, yani demin gördüğünüz havuza göre buradaki durum çok daha farklı. Çok daha rahat, daha tatil, daha sessiz çünkü. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Çok da şık mobilyalara sahip bu alan. Otelin hem yaz konsepti var hem kış konsepti var. Biz şimdi yaz konseptini çekiyoruz. Burası kışında. Kışın yine tekrar gelip başka bir video yapmayı planlıyorum ama belki yapamazsam diye de yine de anlatıyorum. Hemen şurada büyük bir ateş yakılacak bölüm var. Orada bir ateş yanıyor. Siz de bu güzel mobilyaların keyfini çıkartıyorsunuz. Akşamları, öğleden sonraları falan burada zaman geçiriyorsunuz. Gerçekten burada tatil yapmak çok iyi bir fikir. Evet sevgili tatilciler, Erit World'ü keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi de otelin içerisindeki The Grill Ocakbaşı'ndayız. Burası yarım pansiyon dediğim gibi. Öğlen karnınız acıkırsa yemek yiyeceğiniz yer ya burası ya da oda servisini kullanabilirsiniz. Oda servisini kullandığınızda da fiyatlar farklı değil. Burada da yersiniz aynı. Oda servisinde de 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bolognese spagetti söyledim. 265 TL'ydi. Bir tane de hamburger söyledik. Hamburgerin fiyatı da 340 TL. Odama da söyleseydim hemen hemen aynı parayı öderdim. Odanızda da bu keyfi sürebilirsiniz yani. Çoğunlukla öğle yemeği tercih edilmiyor. Ederseniz tabii ki güzel olanaklar var. Ama 5 çayı var dediğim gibi. 5 çayı sayesinde otel böyle tam pansiyona dönebiliyor. O 5 çayında neler var onları da göstereceğim size. Burası da çok ferah bir alan, geniş bir alan. Hemen yanımızda yapay bir göl var. Su şırıltıları geliyor. Bilmiyorum kamerada duyuyor musunuz? Keyifli, çok rahat bir alan. Bu orman otelin içerisinde bir yürüyüş parkuru. Aynı zamanda bir ATV parkuru da var. Burada bir göl var. Hemen buranın ilerisinde göl kenarı da muazzam. Gerçekten çok güzel. Sonbaharda, yaz aylarında gelip bu ormanın içerisinde yürüyüş yapıyorsunuz. Bakın ne kadar sık. Yani şuraya bakar mısınız? Çok güzel ya, çok eğlenceli. Gerçekten çok güzel. Bu şu an kullandığım ATV'nin yarım saatlik fiyatı 500 TL. 2 kişi kullanabiliyorsunuz bu ATV'yi. Ben Erit World Grand Sapanca'ya gideceğim ama yemekleri lezzetli mi acaba? Aklımda soru işaretleri var. Efendim tüm soru işaretlerini giderelim. Şimdi size yemeklerin hepsini göstereceğim. Kararı size bırakacağım. Ama benim kararımı soruyorsanız yemekler çok ama çok güzel. Hele de şurada güveç yemekleri vardı. Bir kuzu vardı ki çok güzeldi. Şimdi ben size tek tek göstermeyeceğim ama şöyle birkaç tanesini göstereyim. Izgara balık var. Bulgur pilavımız var. Burada mantımız var. Burada ızgara tavuğumuz var. İleride karpuz, kavun, salata barı. Şurada çok özel yemekler vardı. Olsun onları ne olur gösterelim. Siz şimdi yemeklerin hepsine tek tek bakın. Sonra tekrar buluşuruz. Sakarya'nın ıslama köftesi meşhur. Otelde de bugün ıslama köfte yapılmış. Ustamız da vallahi severek yapıyor. Onun dedesi zamanında ıslama köfteciymiş. Burada da ıslama köfteleri o yapıyor. Ekmeği de çok güzel. Ben biliyorsunuz genelde et yemekleri tercih ediyorum. Et yemekleri harikuladeydi. Yani aradığınız her çeşidi bulabiliyorsunuz. Birden fazla kuzu yemeği vardı. Birden fazla dana yemeği vardı. Bugün güveçte kuzu yapmışlardı. Benim yine favori yemeklerimden bir tanesiydi. Şimdi burada sushi'lerimiz de var. Bugün sushi ile yapılmıştı. Böyle bir yemekle karşılaşmak benim için de sürprizdi. Ama keyfini çıkaracağımdan emin olabilirsiniz. Umarım siz de buraya gelirsiniz ve bu yemeklerin tadına bakarsınız. Herkese merhaba. Ben tatilciler.com'dan Onur Öztürk. Tatilciler.com kimdir?
Blue Dream, Avalanche, Ayra da Sorghum, Akarya'dayız. Doğru fiyat ödüyorsunuz, doğru hizmet alıyorsunuz. Let's get down to business. Give you one more night together. Tatilciler.com yeni nesil bir seyahat acentesi. Buradaki hedefimiz insanların tatile gelmeden önce onların neyin beklediğini tüm detaylarıyla şeffaf bir şekilde paylaşabilmek. Eğer siz bizi ofislerimizi ziyaret etmek istiyorsanız İstanbul'da bulunan 5 alışveriş merkezi mağazamızda bizi ziyaret edebilirsiniz. Biz de sizinle tanışmayı çok isteriz. Rezervasyon tariflerinizi bize bekliyoruz. Çağrı merkezimiz, WhatsApp hattımız sabah 10, akşam 10 arasında açık. Otelin doğası gerçekten çok güzel. Yani şu yanımda görmüş olduğunuz yapay göl havuz. Otelin böyle bir dağ otelleri şeklindeki mimarisi, ormanın içinde olmak çok güzel. Gerçekten mükemmel bir hafta sonu oluyor benim için. Saat 4'te çay kahve saati başlıyor. Çay kahve saatinde atıştırmalıklar, açmalar, börekler, pastalar ücretsiz olarak servis ediliyor. Bununla beraber çay, kahve, su, limonata gibi içecekler de ücretsiz olarak servis ediliyor. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Hangi pastalar yapılmış, hangi börekler yapılmış? Elite World Grand Sapanca'nın çocuk kulübündeyiz. Burası biraz farklı bir çocuk kulübü. Diğer çocuk kulüplerine göre en azından. Çünkü bir özel okula bağlı. Ulus'ta bulunan Gimbori özel okula bağlı bir bölüm burası. Ve orada çalışan öğretmenler burada hizmet veriyor. Oraya bağlılar yani. Hepsi okul öncesi öğretmeni. Burada etkinlikler yaptırıyorlar. Ve burası akşam 10'a kadar açık. Yani bu da aileler için çok önemli. 4 yaş ve üzeri bir çocuğunuz varsa sabahleyin kaçta açılıyor biliyor musunuz? 9.30'da açılıyor. 9.30'dan akşam 22'ye kadar burayı yanında siz olmadan kullanabilir. Siz de eşinizle beraber güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Şimdi mesela etkinlikler ne yapılıyor diye merak edebilirsiniz. Pazartesi günleri öğleden sonra müzik aleti yapımı, Ebru atölyesi, maske yapımı, Ebru atölyesi, takı tasarımı atölyesi, akvaryum yapımı gibi etkinlikler var. Akşam 18'den sonra da kart ve top oyunları, sinema zamanı ve serbest oyun zamanı var. Ama gerçekten burada bir öğretmenin çocuklarınızla ilgilenmesi, bu öğretmenin iyi bir okula bağlı olması falan bunlar farklı ve özel hizmetler. Otelin içerisinde bir bowling salonu da var. Burası ücretli bir alan. Bunun dışında çocuklar için PlayStation bölümü var. Diğer oyuncaklar var. Burada da zaman geçirebiliyorsunuz. Ben de şöyle pek anlamama rağmen atıyorum. Top da çok güzel gidiyor. Muhtemelen vuracak. Bakıyorum. Vuramadım. Ben ne anlarım bowling'den. Hadi buyurun. Evet, benden bu kadar. Nasıl buldunuz Elite World Grand Sapanca'yı? Lütfen yorumlara yazın, olur mu? Eğer bu videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Tabii abone olarak çok daha büyük bir katkı sağlarsınız. Bir tüm günü toparlayacak olursak birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Bakın bu bölgede açık ısıtmalı havuzu olan çok fazla tesis yok. Burası bununla öne çıkıyor. Doğasıyla öne çıkıyor. Resimlerine baktığınızda bu kadar doğanın içinde olduğunu fark etmiyorsunuz ama ATV turumuzda falan görmüşsünüzdür. Sık bir ormanın içi, hemen karşısı. Yani bina burada, orman burada. İçinde güzel bir yürüyüş parkuru var. O yürüyüş parkurunun içerisinde küçük bir göl var. O gölün etrafında fotoğraflar çekinebileceğiniz çok güzel alanlar var. Elite World Grand Sapanca bence tüm beklentileri karşılıyor. Ben çok beğendim. Spası özellikle oldukça büyüktü ve yine herkese hitap eden bir spaydı. Bence bununla da öne çıkıyor. Sunulan yiyecek içecek kalitesi oldukça yüksekti. Ekstra olarak verilen içecek fiyatları çok sürpriz bir ekstrayla çıkmazsınız yani 2 günün sonunda. Öğle yemeği yemenize de bence çok gerek yok. Çünkü öğleden sonra verilen çay saatinde
Öyle 2 tane poğaça falan vermemişler. Pide bölümü komple açıktı. İnsanlar pide alıyorlardı. Çay, kahve, limonata bunların hepsi ücretsizdi. Bence her şey çok güzel. Ben çok güzel bir gün geçirdim Elite Bird Grand Sapanca'da. Umarım siz de küçük bir kaçamak yapar. Buralara gelirsiniz. Gelirseniz bizi aramayı unutmayın. Başka bir otelde görüşmek üzere.